Efendim Edebi'den herkese hayırlı akşamlar. Bir kez daha nezih bir mekandan Ankara Mevlevi Hanesi'nden karşınızdayız. Programımızın bu haftaki mevzuu kader, nasip ve tevekkül olacak. Ömer Demirbağ hocam güzel sohbetiyle yine bizimle. Hocam hoş geldiniz. Şerefler Çok teşekkürler, verdiniz. hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Sizi de iyi gördüm. Hamdolsun hocam. Allah razı olsun. Yine bir programla birlikteyiz. Hemen başlayalım hocam. Kader nedir diye bir sualle, zor bir sualle başlayalım hocam. İmanın 6 şartından biridir. Evet. Biz kadere iman ederiz ama kaderci değiliz. Kaderci olmak başka bir şeydir. Nedir hocam? Kadere iman etmek başka bir şeydir. Kader, Allahu Teala'nın izni olmadan bir yaprağın bile yerinden kıpırdamayacağı şuurunda olmaktır. Böyleyken yine de sorumluluğumuz vardır. Allah'ın hikmetine dahildir. Meşhur bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurur ki, 3 şeyi düşünmeyin, başaramazsınız. Hadis. 1. Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeyin, başaramazsınız. Aklınıza ne gelirse o değildir. 2. Ruh meselesini düşünmeyin, başaramazsınız. Çünkü ayet vardır. İnsanlar ondan çok az şey bilecektir. Evet. Ve 3. Kader mevzuna iman edin ama mekanizmasını öğrenmeye çalışmayın, başaramazsınız. Evet. Kader basit bir şey değildir, sezilir. Zevk edilir, müşahede edilir ama lafa, kelama 2 kere 2'nin 4 etmesi kadar basit bir şekilde izah edilemez. Hangi yüzyılda dünyaya geleceğinizi siz mi ayarladınız? Erkek mi, kız mı olarak annenizden doğacağınızı siz mi ayarladınız? Boyunuzun kaç santim olacağını siz mi ayarladınız? Bu dünyada ne kadar kalacağını siz mi ayarlıyorsunuz? Hayır. Bunlar bir yerlerden ayarlanıyor. Kader budur. Kader budur. Biz iman ederiz. Ancak sorumluluğumuz da vardır. Biz mesulüz. Cennet, cehennem, hayır, şer, iyi, kötü vardır. Peygamber gelmiştir, kitap gelmiştir. Şunu yapma, şunu yapmayın, şunu yap demiştir. Demek ki irademiz de var. Bütün bunların içinde hepsini kucaklayan kader olduğunu da biliyoruz. Kadere iman budur. Eyvallah. Levh-i Mahfuz nedir hocam? Efendim Levh-i Mahfuz Kur'an-ı Kerim'de Ümmül Kitap olarak da geçer. Kur'an'ın asli nüshasının olduğu yer olarak bilinir. Allahu Teala'nın peygamberimize indirmeden önce ezelde kitabını muhafaza buyurduğu yer Levh-i Mahfuz. Aynı zamanda olacak her şeyin belirlendiği adeta kozmik oda, benzetmek gibi olmasın. Evet. Ona da Levh-i Mahfuz deniyor. Cenab-ı Hakk'ın muradının belli olduğu yer, murad ettiği şeylerin ayarlandığı merkez Levh-i Mahfuz. Kur'an-ı Kerim'e Levh-i Mahfuz diye geçer. Edebiyata da çok geçer. Evet, evet. Ezel meclisi falan. Elest meclisi, ezel meclisi. Hatta fahriyesinde nef'i bile haddini çok aşarak kendi gönlünün sözlerin Levh-i Mahfuzu olduğunu söyler. O çok meşhur gazelinde ki edebiyatımızda sanıyorum kendi kendine gazel yazan tek adamdır. Nef'i gazel sevgiliye yazır değil mi? Evet. Nef'i kendine yazar. Kendisini çok sevdiği için. Kendi kendine bu kadar hayran bir adam gelmedi zaten. Tuti mucize güyem, ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem, aynesi saf değil. Düşünün, nef'i yazmış, ıtrıyı bestelemiş. Zirveler daha ne olsun yani. Evet. Ehli dildir diyemem, sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Atlıyorum. Levh-i mahfuzu suhandır dili paki nef'i. Tab-ı yaran gibi dükkançeyi sahaf değil. Nef'inin temiz gönlü sözlerin levh-i mahfuzudur. Diyerek hakikaten yani fahriyenin de ötesine guluv derecesinde evet, mübalağa. Çok mazmunlaşmış bir kavramdır. Ancak kutsal bir kavramdır. Mukaddes makam olduğunu söyleyen var. Allahu Teala'nın tecellilerinden birisidir Levh-i Mahfuz. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ümmül Kitap diye geçer. Kur'an'ın ta ezelde daha peygamberimize indirilmeden önce bulunduğu yer Levh-i Mahfuz'dur. Eyvallah. Bu bela hitabı edebiyatta çok kullanılır değil mi evet, hocam? Biraz ondan efendim bela kelimesi zaten tevriyeli kullanılır hep. Belanın ilk anlamı günümüzde çağrışım zenginliğini önemli ölçüde yitirmiş Türkçemizde. İlk anlamı felaket demek. Evet. Hatta beddua, Allah belanı versin, bedduadır. Yani ya Rabbi bizi beladan koru filan deriz. İlk anlamı bela, felaket demek. Ancak bir diğer anlamı ise evet demek. Kalu bela, dediler ki evet. Hani sorulurdu ya küçükken bize, ne zamandan beri Müslümansın? Kalu beladan beri. Ruhların Allahu Teala'ya evet dediği günden beri.
Bela evet demek. Bütün doğu dillerine geçmiş, beliye dönüşmüş. Beli evet demektir. Azerice'de beli derler, Farslar beli derler, Kırgızlar, Tacikler evet yerine beliyi kullanır. Bir Türkiye Türkçesinde beli yoktur. Evet. Edebiyatta var, Türkiye Türkçesinde yok. Doğru. Beli yarim, beli dost, beli mirim, beli dost. Evet efendim, Efendimler. evet efendim şeklinde beli aynı zamanda evet manasında da gelir. Ve edebiyatımızda her iki anlama gelen tek kelime olduğu için söz hünerlerine de çok müsait bir söz kelimedir. Şiirlerde bol bol kullanılır. Yine Nef'i'den aklıma geldi. Aşıka taan etmek olmaz, müpteladır neylesin. Adem'e mihri muhabbet bir beladır neylesin. Eyvallah. Zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri. Anıda tahrik eden badı sabadır neylesin. Adem'e mihri muhabbet bir beladır neylesin. Çok ilginç. Evet, bela. Şimdi Adem demiş insan, bakın yine tevhid. Hazreti Adem var, telmih var. Hazreti Adem ömründe bir kere Havva'ya evet dedi. Başına gelmeyen kalmadı. Adem'e mihri muhabbet bir beladır, bir evettir. Neylesin diyerek şair tabi divan edebiyatı baştan sona zaten çağrışımlar edebiyatıdır. Gücü de buradan geliyor. Tabii ezele kadar gidiyor şair. Hazreti Adem zamanına kadar gidiyor. Oradan bize bir nükte, bir pırıltı getiriyor. Aşıka taan etmek olmaz. Müpteladır neylesin. Aşıkı ayıplamak, kınamak yersizdir çünkü elinde değil, müptela, bağımlı, irade elden gitmiş, ne yapsın? Onu kınamanın bir anlamı yok. Nitekim Adem'e mihri muhabbet bir beladır. İnsanoğluna sevmek yeteneği bir bela olarak verilmiş. Ne yapsın? Birinci anlam bu. Bir de Hazreti Adem'e sevmek yeteneği, Hazreti Havva'ya yakınlaşma bir evet. Bir kere uydu, ondan sonra başına gelmeyen ne yapsın diyor. Ta o zamandan beri bu iş başımızda demeye getiriyor şair. Eyvallah, ağzınıza sağlık hocam. Peki kısmet nedir? Efendim taksim kelimesi oradan geliyor. Kısmet bölüştürmek, pay demek. Taksim, kısmetten aynı kökten kısım, Nasıl kısmet, kısmet? taksim. Efendim aynı kökten geliyor. Allahu Teala ezelde herkesin rızkını nahnu kasemna'dan et. Kasemna, bakın yine kısmet. Biz bölüştürdük diyor Allahu Teala. Eyvallah. Ta Hazreti Adem yok iken, daha Hazreti Adem yaratılmamış iken siz bu dünyada kaç metreküp su içeceksiniz? Suyu diyorum, ötekileri demiyorum artık. Eyvallah. Taksim edildi. Herkesinki ezeli ilimde mevcuttur. Tek tek, asla birini diğerine karıştırmadan. Hazreti Adem'den kıyamette ölecek son ferde kadar gelen bütün insanlık mahşerinin tek tek kaç damla su içeceğini, yiyecekleri, giyecekleri, diğer rızıkları saymıyorum. Allahu Teala belirledi. Taksim bu. Kısmet bundan türüyor. Kısmet bu. Onun belirlediğinden bir gram ne fazla ne eksik olur. O gelecek. Ancak önceki konuşmalarımızda da bahsettiğimiz gibi işi tembelliğe vurur, çalışmazsanız zilletle gelir. Gelir ama Evet, zillet. ama gelecek. Gelmesine şüpheniz olmasın. Yaratmışsa unutmaz. Karıncasını bile unutmaz. Verecek. Gelir ama çalışmayana zilletle verir. Çalışana izzetle verir. Mesele geldiği zaman onun gelişini karşılayabilecek bir asalet gösterebilmektedir. Yani başkasına muhtaç olmadan. Allah'tan geldiğini bilerek, baş eğerek, şükrederek, kanaat göstererek ve sonra da hamd ederek geleni almaktır. Usulü, adabı da budur bu işin. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi tevekkül nedir diye devam edelim hocam. Evet. Nasıl tevekkül nedir ve nasıl mütevekkil bir insan olunur? Evet, Allah'ın bir ismi vekildir. O ne güzel vekildir. Ayette geçer. Ni'mel vekil. Evet, ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. Yine çok çarpıcı. Hepsi öyle ya, Allahu Teala'nın ayetleri. Tevbe suresinin son ayeti. Fe in tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Ey Resulüm, tabi ey Resulüm dediği zaman hitap bütün insanlığadır. Önderimiz o. Senden yüz çevirdiklerinde de ki ben Allah'a tevekkül ettim. Vekilim odur. O ne güzel vekildir. O Allah ki yüce arşın sahibidir. Senden yüz çevirdiklerinde, senden yüz çevirirlerse sen Allah'a tevekkül et. Allah'a vekil edildiğini söyle diyor. Allahu Teala emrediyor. Yüz çevirmek ne demek? Tabii Peygamberimizin bu ayetin inişine sebep olan bir takım münasebetleri vardır. Ondan yüz çevrilmek söz konusu. Onlar senden yüz çevirirlerse de ki benim vekilim Allah'tır. De. Yüz çevirmekten kasıt bütün dünya hayatında bütün insanların
başına gelebilecek olan olumsuzluklardır. Sebepler yüz çevirdiği zaman, işler ters gittiği zaman, hesap tutmadığı zaman ne kaldı geriye? Tutunulacak tek dal. Bir tek, tek başına tek, tekten de tek. O var. Yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek. O var. Sebeplerin bitip tükendiği, aklın, mantığın, bilimin iflas ettiği noktada tek vekil olan Allah kalıyor. Ve Zemzem'in çölden fışkırması gibi imkansızlıklar ortaya çıkıyor. Sebeplerin tükendiği an. Çanakkale Savaşı çok mükemmel bir örnektir. Düşünün, 7 iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, deriler, lisanlar rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldur bu rezil istila. Diyerek Akif muhteşem söyleyişiyle bütün dünyanın Çanakkale'ye toplandığını söylüyor. Anzaklar gelmiş, Avustralya'dan adam gelmiş bize vurmaya. Ne alışverişimiz var? Hindistan'dan adam gelmiş bize vurmaya. Bizimle ne alıp veremedikleri var. Çünkü devlet-i ebed müddet koca bir cihan imparatorluğu düşmüştür. Aslan düşünce ormanda çakal, tilki, sinek ne varsa pay kapmak hevesindedir. Ve zamanının en yüksek teknolojisiyle Çanakkale'ye bindirmişler. Çanakkale'yi geçtikleri an İstanbul'u alırlar. Kalp elden gider. İslam aleminin kalbi İstanbul. Çünkü Darul Hilafet. Hakikaten akla, mantığa, ilme, tahmine, askeri hesaplara göre Çanakkale'den geçmemeleri imkansız. İşte her şeyin imkansız olduğu noktada Allah devreye giriyor. Şu olur, bu olur. Artık işin detayına girmiyorum. Bu programa girmez. Çanakkale'yi geçemezler. Çanakkale geçilemez. Hiç beklemedikleri anda Akif'in bile ümidini kestiği, safahantında geçer o ümitsizlik hali ne zordur hem de bir şair için. Ya Rab şu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun. Mazlumu nedir ezmede ezdirmede mana? Zalimleri adlin hani öldürmedi hala? Cani geziyor dipdiri can vermede masum. Suç başkasınındır da niçin başkası mahkum? Diyerek adeta yüceliklerden hesap sormaya kadar isyan halinde olan Akif o derece ümidini kesmiştir ki ta Yemen ellerinde olmasına rağmen işitir ki Çanakkale zaferle sonuçlandı. Öldü sandığı bütün bir İslam medeniyetinde bir damarın atıyor olduğunu Akif duydu. Ve duyar duymaz bu şaheseri kaleme aldı. Diyebilirim ki bu şaheser Çanakkale Savaşı kadar büyük abidevi bir eserdir. Buradan tevekküle gelmeye çalışıyorum. Eyvallah. Bütün sebeplerin sukut ettiği, bütün gidişatın tersine döndüğü bir anda size Allah'tan başka yardım edecek yoktur. Bu bilince varıp ona sığınıp onu vekil tayin ettiğiniz an işinizi Allah'a bıraktınız. Bıraktınız ya, o kendi şanına yakışır mı ki kendine sığınanı mahrum bıraksın, kapısından geri çevirsin? Muhakkak bir çıkış yolu gösterecektir. Gösterdiği yoldan nefis hoşlanmayabilir ama o bir çıkış yoludur. Allah'ın dediğine itaat edin, itimat edin, sabredin çünkü vekiliniz odur. Düşünün mesela hukukta bir avukatı kendinize vekil tayin ettiğiniz zaman artık bütün hukuki işlemlerinizi ona bıraktınız. Akıl vermeye kalkışmazsınız değil mi? O işini bilir. Avukat, hukukçu o çünkü. Aynı şekilde ismi vekil olan, vekillik gibi bir sıfatı olan Allahu Teala'ya işinizi tefviz ettiğiniz zaman artık Allah'a akıl vermekten de uzak durmak lazım. Ben işimi ona bıraktım deyip tevekkülün hakkını yerine getirmek lazım. Şeytan ve nefis faydalanır. Tevekkül etmek Allahu Teala'dan haşa hizmet beklemek değildir. Bu yanlış biliniyor. Tevekkül etmek Allahu Teala'yı haşa tenzih ederek söylüyorum. Hizmetkar durumuna düşürmek değildir. Ona tevekkül denmez, miskinlik denir. Elinden geleni yapacaksın. Artık kul olarak bir milim yapacağın şey kalmadı değil mi? Ondan sonrası tevekküldür. Ama sen yapmadan, sırt üstü uzanarak, Allah'tan haşa hizmet bekleyerek tevekkül ettim diyemezsin. Bu edep dışıdır. Bu haşa garsondan ister gibi istemek Allah'a karşı olmaz. Bu yanlış bir şeydir. Tevekkülün insanı tembelliğe, atalete, miskinliğe sevk eden böyle bir aldanışa yol verdiği bilinir. Onun için
Bütün İslam, başta Peygamberimiz, bütün İslam alimleri insanı uyarır. Şeytan aman buradan yol bulmasın. Allah evet vekildir, yardım eder ama Allahça yardım eder. Hizmet etmez. Bunu da bilmek lazım. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Yavaş yavaş işin edebi veçesine geçelim Evet. hocam. Zat halinizin pek güzel bir Estağfurullah. gazeli var. Eğer bu gazeli lütfederseniz biraz da Efendim izahıyla benim kendi şiirlerim çok aklımda memnun kalmıyor. Müsaadenizle Lütfen efendim. bunu soracağınızı tahmin ettiğim için önceden hazırlamıştım. Son gazellerimden biri. bir gazeli de şairine şerh ettirme durumu olacak. Bu da modern bir hadise olsa gerek. Bir geldi mi Temmuz-u keder, böyledir işte. Deryay dilim çöl çöl eder, böyledir işte. Cepten dökülür sanki kuruşlar yola tek tek. Gün gün geçiyor ömrü heder, böyledir işte. Bilsen nasıl imrenmedeyim zahide bazen. Şiirim okuyup eskice der, böyledir işte. Gel umduğun ey kalbi hazin, boş yere umma. Sen öyle umarsın da kader böyledir işte. Derler ki benim için götürür bahtı siyahın. Bir gölge ki yanınca güder, böyledir işte. Cilveyle geliş, gamla gidiştir demi dünya. Hep böyle gelir, böyle gider, böyledir işte. Vurduksa kimin sırtına, vursun bize şimdi. Alemlere rahmet mi lider, böyledir işte. Eyvallah. Biraz izah alabilir miyiz efendim? Estağfurullah efendim. Tabii farklı temalar var. Öyle geldiği gibi yazmışım. Bir geldi mi Temmuz-u keder böyledir işte. Deryayı dilim çöl çöl eder, böyledir işte. Kederin Temmuz'u geldiği zaman deniz bile olsa gönlünü çöle çevirir. Onun adeti böyledir. Senin üzülmen murad edilmişse sen istediğin kadar hopla zıpla üzüleceksin. Üzülmen murad edilmişse bundan kaçış yok. İkinci beyit hızla geçiyorum. Cepten dökülür sanki kuruşlar yola tek tek. Gün gün geçiyor ömrü heder. Böyledir işte. Engelleyemezsiniz. Zamanın geçişini durduramıyorsunuz. Adeta yırtık bir cepten yere kuruşlarınız dökülüyor. Bunu fark ediyorsunuz fakat engel olamıyorsunuz. Ömür böyle geçiyor. Her gün bir gün daha azalmış oluyor ömrümüz. Bilsen nasıl imrenmedeyim zahide bazen. Şiirim okuyup eskice der. Böyledir işte. Eski yeni gibi kavramlar günümüzde fazlaca ucuz kullanılır oldu. Her olur olmaz her acayipliğe yeni denildi ve işimize gelmeyen her şeyi de eski diye reddeder olduk. Burada orayı biraz hicvetmeye kalkıştım. Bu ayrı bir programın konusudur. Çok fazla uzun bir şeydir. Geçiyorum. Gel umduğun ey kalbi hazin boş yere umma. Sen öyle umarsın da kader böyledir işte. Ummak, beklemek, istemek konumuzla alakalı olan beyt bu. İnsanoğluna verilmiş Allahu Teala'nın her an kudretine, yardımına, vericiliğine muhtaç olarak yaratıldığımızı bilmemiz için verilmiş bir haslet. Her an ona sığınmak için, sığınacak halde yaratılmışız. Mesela hayvan bizim gibi değildir, daha da iktidarına sahiptir, daha güçlüdür bizden. İşte mesela silahı beraberdir, doğar doğmaz bizden daha çabuk büyür, korunması hazırdır ve zihni, melekeleri kendine göredir. Çok fazla ihtiyaç duymaz, şuurunda olmaz. Ama insanoğlu o kadar nazenin halk edilmiştir ve o kadar çok ihtiyaçla bulanmıştır ki insanoğlu yaratıcıya dönsün diye. Allah insanı kendine döndürmek için, kendi varlığından haberdar kılmak için sonsuz bir acziyet ve fakırla halk etmiştir. Böyle olunca da Allahu Teala'nın iki ya vekil ya kafi, Allah her şeye yeter. Kafi yeter Allah'ın ismi. Vekil ise işimi ona bıraktım. Bunu diyelim diye Allah bunu seviyor. Bizi bu kadar zayıf ve ihtiyaçlar içinde halk etmiştir. Dolayısıyla ummak, beklemek, istemek, anneden dünyaya geldiğimiz andan beri ölünceye kadar yaptığımız budur. Çocuk ağlıyorsa bir şey istiyor. Çocuk gülüyorsa bir şey istiyor. İnsanoğlu hüzünleniyorsa bir şey istiyor. İstemek ömrümüz boyunca adeta nefes almak gibi bizim vazgeçilmez, ayrılmaz bir hasletimizdir. Peki bu istemelerin sonu gelmeyecek mi? Çünkü sonsuza göre yaratılmış. Bitmez istemek. İstemek bitmez. Çünkü sonsuzu bitmeyeni isteyenin isteği biter mi? Bitmeyeni istiyoruz farkında olmadan. Ancak bazen nefs girer araya, bazen kısır görüş, kapalı görüş araya girer. Çok basit bir şey istersin. Allah daha hayırlısını vermek için onu bekletir.
zannedersin ki Allah vermiyor. Öyle değil. Allah bekletiyor. Her duanın, her isteğin muhakkak Allah katında karşılığı vardır. Allah karanlık gecede kara karıncanın isteğini duyar. Bir ismi Semi'dir, duyan, işitendir. Ancak öyle bir işitendir ki bizim gibi değil. Bir anda bütün mahlukatın isteğini, duasını, niyazını, içinden geçenleri duyar ve asla birini diğerine karıştırmaz. Her birine de muhakkak cevap verir. Ancak cevap vermede iktidar onundur. İsterse hemen istediğini verir, dilerse. Dilerse bekletir, daha iyisini verir. Dilerse öbür tarafta ebediyen verir. Ama verir. İstetiyorsa verir. Şimdi bizim aynen halının üzerinde gezen küçücük karıncanın nakşı anlayamaması gibi Allahu Teala'nın muradını, hesabını, kitabına aklımız ermediği için bazen sen öyle umarsın da kader böyle gelir. Kader böyle gelmişse onun yaptığı doğrudur. Senin istediğin her şey, sadece istemeyi biliyorsun. Başka önünü arkasını göremiyorsun. Eczaneye giren 4 yaşındaki çocuk sırf şişesini sevdi diye istediği ilacı verir misin ona? Belki zehir. Sırf şişesinin rengi hoşuna gitti diye eczaneye giren 4 yaşındaki çocuğun her isteği yerine getirilir mi? Getirilmez. Aynı şekilde görüşü, ufku, ilmi mahdut olan beşer, insan önüne gelen her şey, aklına gelen her şeyi Allah'tan isteyebilir. Ama Allah onun hakkında hayırlısını verir. Sen öyle umarsın da kader böyledir işte derken ram olmak, baş eğmek, ben bilmem sen bilirsin demek gerekir. Ve sonunda da zaten hikmet anlaşılır. Şükredersin ki öyle değil de böyle olmuş. Sonunu gördükten sonra ya Rabbi sen biliyor musun? Ben bilmedim, yanlış şeyler istedim. Şükürler olsun ki sen bana bakmadın diye düşünürüz, hamd ederiz. Eyvallah hocam. Şimdi 2022 yılında siz aruz vezniyle mef'ulü ve faili, mefaili fe'ulün kalıbıyla şiir mi yazdınız yani hocam? Evet efendim. Bu ne demektir yani hocam? Bunun biraz tahlile muhtaç tarafları var. Yani 2022 yılında efendim, gazel nazım şekliyle efendim. Zat halinizi tanımadan önce zannederdim ki bir ben yazıyorum. Meğerse 200'den fazla yazan varmış. Evet. Bu şu demektir. Bütün ilmi hurafelere, eğitsel hurafelere rağmen şu bir gerçektir ki divan şiiri devam ediyor demektir. Evet. Divan şiiri bitmemiş, devam ediyor demektir. Evet. Zaten hala daha bizim milletimiz mübarek gecelerde Mevlid-i Şerif dinliyorsa divan şiiri bir ölmemiş. Bitmemiş demek. En güzel gösterge bu Evet herhalde. ve ayrıca ekranlara ve salonlara sığmayan izleyici, dinleyici kitlesiyle hala daha sanat musikimiz varsa Evet. divan şiiri devam ediyor demektir. Sanat musikimiz %90 oranında divan şiirinde beslenmiyor. Kesinlikle. O keşke izahat verseler, böyle bir adet gelişse. Besteyi söylüyor, makamı söylüyor, şarkıcıyı tanıtıyor. Ancak o sözlerin hangi gazelden alındığına dair, şairinin kim olduğuna, hangi yüzyıla dair olduğuna dair bilgi vermiyorlar. Keşke bunu da yapsalar. Divan şiiri farkında olmadan, biz görmeden Hayatımızın içinde aslında değil mi? düşünün ben nihansın dideden, ey mesti nazım. Bana sensiz cihanda can ne lazım? Benim sensin felekte çare sazım. Bana sensiz cihanda can ne lazım? Eyvallah hocam. Revadır matemin tutsa felekler. Bana insan değil ağlar melekler. Hebaya gitti hep bunca emekler. Bana sensiz cihanda can ne lazım? Mefailün, mefailün. Evet. Böyle gidiyor. Hani divan şiiri bitmişti? Hani ya bitmişti? Doğrusu üzülüyorum da buna. Nereye kadar görmemeye çalışacağız? Nereye kadar gözlerden kaçırılacak? Kültür bitti demekle bitmez. Ne kadar gözden kaçırılırsa kaçırsın, en fazla birkaç neslin görmemesini sağlarsınız. Ama daha sonra yine gelenler onu ortaya çıkarır, yorumlar ve bakarsınız bizim Rönesansımız gerçekleşmiş olur. Rönesans neydi? Hristiyanlıktan önceki antik Roma medeniyetinin ve Yunan kültürünün diriltilmesidir. Yeni baştan yorumlanmasıdır. Bizim Rönesansımız da yeni Fuzulilerin ve yeni Şeyh Galiplerin gelmesiyle başlayacaktır. Eskinin eski olmadığını, yeni zannettiğimizde yeni olmadığını o zaman fark edeceğiz. Düşünün, yeni, birinci yeni, ikinci yeni, edebiyatı cedide, fecri gibi hep yeniye vurgu yapan oluşumların hepsi kadük kalmıştır. Hiçbiri 10 seneyi geçmemiş. Hep yeniye vurgu yapmışlar. Bu yeni midir yoksa yeniye olan hasretin mi göstergesidir? Bu ortaya çıkacaktır.
20 seneyi aşmayan bu oluş bitişlerin yanında 700 yıldır kesintisiz devam eden bir divan edebiyatımız vardır ve inanın başka milletlerde olsaydı taşkın bir iftiharla onu dünyaya ilan ederlerdi. Biz ise tuhaf bir şekilde ürküyoruz. Görmemeye çalışıyoruz. Çünkü bunu gördüğümüz zaman ya tamamıyla köre ben bunlar gibi yazamam diye demek ihtimali var ya da o kervana uymak ihtimali var. İkisinden birisi varsa onu mümkün olduğu kadar göz ardı etmek daha ucuz, daha kolay, daha rahat. Maalesef böyle bir handikapla karşı karşıyayız işte. Eyvallah efendim. Ağzınıza sağlık. Yine şiirlerle devam edelim. Enderunlu Vasıf'ın bir şiiri var. Gelir elbette zuhura, ne ise hükmü kader, hakka tefvizi umur et, ne elem çek, ne keder. Ne keder. Ne diyor hocam? Evet. Şimdi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah'ın yaptığı şey kötü olmaz. Allah neylerse güzel eyler. Ve o güzelliği göremiyorsak, suç güzelliğin değil bizim. Biz eksiyiz. Biz görmekten aciziz ki bize çirkin geliyor. Biz dayanamıyoruz. Oysa neylerse güzel eyler. Ama güzelliğin de bir bedeli vardır. Bir heykeli bile kayadan oyarken düşünün kaç darbe vuruyorsunuz. Oradan bir sanat eseri çıkarmak için. Bir ressam tablosunda hayalindeki resmi nakşedebilmek için ne emekler çekiyor, kaç fırça darbesi vuruyor, boyaları karıştırıyor. Hiçbir zaman zahmetsiz güzellik olmaz, bedelsiz güzellik olmaz. Ne emekler. Yusuf Aleyhisselam bile başına neler gelmiştir. Güzellik başa beladır. Başına neler gelmiştir. Neylerse güzel eyler değil mi? Madem ki güzel eyliyor, onun külfetine de katlanacağız. Başka çare yoktur. O zaten güzel yapar. Mesele onun yaptığını kabullenebilecek vüs'ata erişebilmek. Aciziz, zayıfız, beşeriz, aceleciyiz. Böyle noksan sıfatlarımız var. Böyle olunca da ilahi mimarın bütün yaptığı hamleleri kaldıramıyoruz, hazmedemiyoruz, göremiyoruz. Göremeyince de acı çekiyoruz. Isıraplar buradan doğuyor. Eyvallah. Peki hakka tefvizi umur etmek ne demek hocam? İbrahim Hakkı cevap versin. Hakkın olacak işler, baştır cümle teşvişler. Ol hikmetin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme niçin şu şöyle, yerindedir ol öyle. Gel beru sen seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani peygamber kıssalarından günümüze gelince romanlara kadar, gerçekten, yaşanmışlıktan alan filmlere kadar hangi olay için keşke böyle olmasaydı diyebilirsiniz. Bakıyorsunuz mutlaka temelinde bir hikmet, bir gerçeklik, iyi ki böyle olmuş diyebileceğiniz bir sebep vardır. Sebepleri göremediğimiz için, hikmeti anında fark edemediğimiz için bazı şeyler bize abes ve üzücü gelebilir. Ancak bize öyle geliyor diye bizim istediğimiz şekilde olmak zorunda değil. İlahi mimar bildiğini yapar, yaptığı da en güzeldir. Ona bırakmak en iyisi. Rahat edersin. Eyvallah. En selametli yol Elbette. o olsa gerek. Elbette. Eyvallah. Nabi'den devam edelim hocam. Tevekkülü bir ülkeye, bir kişvere benzetiyor. Cihanın zirü balasın tefehhüs eyledim Nabi. Tevekkül kişverinden gayri yerde istirahat yok diyor. Yoktur. Hocam. Ne diyor hocam? Efendim davanızı dava vekiline yani avukata bıraktınız. O sizin vekiliniz. Artık yük onun. Sizi o savunacak. Mahkemede o konuşacak. Siz sadece seyredeceksiniz. Allahu Teala'nın bir ismi vekildir. Ve siz bütün iddialarınızda, bütün niyetlerinizde, işlerinizde onu gözetirseniz, onu kendinize vekil ederseniz, onun yapacağı işi siz sırtınıza aldığınız için eziliyordunuz. Yükten kurtulmuş olursunuz. Allah'ın işini kul kaldırabilir mi? Yükten kurtulmuş oluyorsunuz. Tevekkül etmek lazım ki insan rahat etsin. Tevekkül ettim. Biliyorum ki o en güzelini yapar. En hayırlısını yapar. Bu düşünce insanı hakikaten o kadar rahatlatır ki bütün yükü sırtınızdan almış oluyor. Meğerse siz gücünüzün yetmeye, elinizin ulaşamadığı işlerin Allah'ın yapması gereken yükü siz sırtınıza almışsınız. Onun için eziliyordunuz. Tevekkül eder etmez mülkü sahibine teslim ettiniz. Siz rahatladınız. Tevekkül böyle bir rahatlık insana sunar fakat şeytan ve nefisten sakınmak lazım. Çünkü orada yol buluyorlar. Tevekkül tembelliğe yol vermemeli. Siz elinizden gelen her şeyi kul olarak son milimine kadar, son kertesine kadar yaptıktan sonra tevekküle kapı açılır.
Açıldıktan sonra da vekiliniz Allah ise artık sizin ne derdiniz olur, neden pervanız olur sizin. Rahatlık burada işte. Eyvallah efendim. Yahya Kemal Beyatlı'dan devam edelim. Yahya Kemal Beyatlı'ya söz geldiği zaman hem sesin hem sözünün efendim hem mananın tonu Evet. yükseliyor. Mükemmel bir beyti var, diyor ki: mecrası senkisara dönen cuylar gibi vadi-i uzletinde hamuşuz tevekkülün. Güzel. Ne demek istiyor hocam? Güzel. Hemen farklı bir eda olduğu belli değil mi hocam? Evet. Şimdi ırmaklar akarken çok şırıltı çıkarır. Çok ses. Irmağın sesi de güzeldir. Şırıltısı var. Fakat ırmak denize ulaştığı anda ses seda kesilir. Şırıltı bitti. Artık ırmak denize katılıyor. Aynı şekilde tevekküllü becerebilinceye kadar, tevekkül makamına çıkıncaya kadar insanoğlu çok feryadı figan eder, acılar, ıstıraplar çeker. Tevekkül ettiği andan itibaren sırtından o yük kaldırıldığı için hamuş olur, sesini keser, artık sırtını çok sağlam, en sağlam yere dayatmıştır. Bize sezdirdiği mana budur üstadım. Eyvallah efendim. Allah razı olsun. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ile devam edelim. İki alemde bir bildim müessir Zat-ı Mevla'yı, veli rapt eylemiş esbaba ednayı hem alayı. Ne demek istiyor? Asıl tesir sahibi, asıl işlerin yapıcısı Allah'tır. Bunu bildik. Fakat düşüğü de yükseği de sebeplere bağlamıştır. Hikmetinin gereği. Ne demek yani? Sebeplere bağlamak şu demek. İmam Gazali Hazretleri bu tevekkül bahsinde şunu söylüyor. Önceki peygamberler döneminde peygamberlerden biri hastalanmış. Hastalanınca ya Rabbi bana şifa ver diye dua ediyor. Ona vahiy geliyor. Bal ye. Bakın şifa vermiyor Allah-u Teala. Sebebi gösteriyor. Ve o peygamber de bal yiyerek iyileşiyor. Bunu ümmetine bildiriyor. Demek ki bu dünya hayatının gereklerinden biri odur ki sebepsiz bir şekilde doğrudan Allah'tan istersin ama Allah doğrudan vermez, sebeple verir. Sen isterken sebepsiz isteyeceksin. Ama o verirken bin bir sebep araya koyar. Çünkü kendisi zat-ı akdestir. Her şeyden münezzehtir. Münezzeh olunca da bakın mesela doğum ve ölüm hadisesini düşünün. Sizin yaratılımızda anne babayı sebep koydu ortaya. İsterse sizi ol der olursunuz. Evet. Dünyaya geldiniz. Anneden süt akıttı. İstese sizi hiç süte muhtaç da etmez. Tabii. Hep sebeplere bağlı. Dişlerinizi çıkardı, yemek verdi. Hep bir şeylerin sebep olarak önüne. Çünkü bu dünya aşağıların aşağısıdır. Perde üstüne perde. Ulviyet aleminde ise sebepler kalkar. Direkt Allah'la muhatap olursunuz. Bu dünyada Allahu Teala bizi o kadar muazzam bir muvazene ile yaratmıştır ki kendisi Allah'lığı itibarıyla şah damarımızdan bize yakın. Ama biz kulluğumuz acziyetiyle hadsiz uzağız. Bu dengeyi gözetmek lazım. Kul olduğumuz için, kulluk acziyeti ve itibarıyla hadsiz uzak olduğumuz için sayısız vasıtaya muhtacız. Kul olduğumuz için. Ama Allah muhtaç olmadığı için şah damarımızdan yakın. Biz kul olduğumuz için sayısız vasıtaya muhtacız. Düşünün bir kere peygamberlerin gelişi bile birer vasıtadır. Yoksa peygamber niye geldi? Kitapların indirilişi bile bizim vasıtaya muhtaç olmamızdan dolayıdır. Yoksa Allahu Teala isteseydi hiç peygambere, kitaba da gerek kalmadan bizi kendisine yakınlaştırırdı. Yine o yapardı. Kul olduğumuzun bilincinde olarak, sebeplere bağlı halk edildiğimizin bilincinde olarak dua etmeliyiz. Biz dua ederken vesilesiz ama o bize verirken bin bir sebebe bağlı veriyor. Sünnetullah dediğimiz şey bu mudur? Evet. Ne demek yani, biraz açalım. Allahu Teala'nın adeti. Tam bir kelime bulamıyorum. Allah'ın hep yaptığı şey. Ancak zaman zaman sünnetullah'ın yani rutinin dışına da çıkar. O ayrı. Çıkmıştır. Mesela, O da sünnetullah'a dahildir zaten. Tabii. Yani mesela düşünün. Biz çocukken zıplardık. Bir insan ne kadar zıplayabilir? En fazla 30 santim. Hadi biraz sportman oldu. Yarım metre. Hadi 1 metre bir çıkışta. Sünnetullah bu. Bize bu kadar müsaade etmiş. Ama sevdiğini miraca kaldırdığı zaman gökler, 7 kat gökler, Kabe Kavseyn, Sidretül Münteha ve Kabe Kavseyn'e kadar kaldırır. Sünnetullah yarım metre müsaade etmişken isterse kendi sünnetini değiştirir. Eyvallah. Sünnet de onundur. Eyvallah. Ki bu da sünnettendir. Elbette. Eyvallah. Elbette. Şimdi Galata Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi, şair, musiki şinas Ahmet Celalettin Baykara Dede Efendi var.
mükemmel bir şiiri var. Kendisi 20. yüzyıl, yine son dönem, zat haliniz gibi. Bitti denilen Bitti denilen dönemde ekolün bitmedi temsilcilerinden. diye haykırıyor. Evet. Vukuatı cihanın Adem'e sepki kaderdir hep. Evet. Refik olmazsa tevfik-i huda sain hederdir hep. Evet. Tekrar arz edeyim. Vukuatı cihanın Adem'e sepki kaderdir hep. Evet. Refik olmazsa tevfik-i huda sain Heder. hederdir hep. Biraz izah alabilir miyiz efendim? Bütün oluşlar insanoğlu için önüne çıkan her sahne, her tablo, her oluş Allahu Teala'nın kaderinin bize gösterdiği renkler, çizgiler, hadiselerdir. Birinci sırada dediği bu. Ama Allah'ın tevfiki, yardımı, himayesi yok ise, vermiyorsa bütün gayretlerin boşunadır. Allah verir. Matlabın zul ile mahluka müdara vermez. Veren Allah'tır ey dil, begü paşa vermez. Allah yardım etmezse senin şahsi gayretlerin hiçbir faydası yoktur. Ancak o yardım eder. İkinci mısrada da söylediği budur. Şahsi gayretler, çırpınmalar, uğraşmalar fiili bir duadır. Ondan beklemektir. O tevfik verirse olur. Eğer şahsi gayret olmasa arka üzeri uzanarak hizmetkardan hizmet bekler gibi Allah'tan istemek zaten edep dışıdır. Edepsizliktir. Ayrı bir mesuliyet ve günahtır. Elinden geleni yapıyor olmak, gayret içinde olmak kavli, fiili bir dua. Duanın öbür tarafıdır. Bunu yaptıktan sonra da el açacaksınız. İkisi birden olacak. Hem uğraşacaksın hem dua edeceksin. Uğraşmadan dua etmek edepsizlik. Allah'tan hizmet beklemektir. Hem uğraştın, dua ettin. Tevfikini verirse istediğin muradın hasıl olur. Ancak bazen hikmetin gereği vermez, ileride daha güzelini verecek çünkü. Vermiyorsa bil ki daha güzelini verecek. Sevin. Ehli keşften birinin beyanatı, hadis olarak da duymuşumdur. Hesap kitaptan sonra, cennet cehennem dolduktan sonra cennetlikler cennete girdikleri zaman kendileri için Allahu Teala'nın hazırlamış olduğu nimetler onlara bildirilir. Adeta sergiyi gezer gibi işte. Hacca gitmiştin, onun karşılığı şurası. Namaz kıldın, onun karşılığı şu nimetler, saraylar, neler neler. Zekat vermiştin, onun karşılığı. Yetimi sevindirmiştin, onun karşılığı filan. Bunlar bittikten sonra yine Allah veriyor fakat karşılığı yok bu defa. Ne yaptım da veriyor, hiç karşılığı yok. Ya Rabbi bunları da vermişsin ama bunlar neyin karşılığı? Hiç ummadığımız nimetler, izzet, ikram. Bunu sorana bildirilir ki dünyadayken duam kabul olmadı filan diyordun ya, boynunu büküyordun. Burada ebediyen veriyoruz sana. O zaman diyor cennette olmasına rağmen ağlarlar ve derler ki ya Rabbi keşke dünyada hiçbir duamızı yapmasaydın. Hepsini burada sonsuza kadar verseydin bize derler. Yani Allah tevfikini rehber ederse eder. Fakat zamanını nerede nasıl olacağını o takdir eder. O daha iyi bilir. İstediğimiz gibi olmadı diye üzülmenin yeri yok. O daha iyisini biliyor. O daha iyisini biliyor. Yolda gidiyorsunuz. Ayağınıza bir taş çarptı, kapaklandınız, diziniz biraz acıdı filan. İçinizden bir itiraz geçebilir. Ya kime ne yaptım da bu iş başıma geldi? Niye yani ben bu taşa niye çarptım? Bilmezsiniz ki sokağın öte tarafından saatte 200'de gelmekte olan arabanın altında kalmayasınız diye geciktirildiniz. Bunu bile göremiyorsunuz. Sokağın öbür tarafını görüşünüz yok ki. Her şeyi gören odur. Vaktiyle bir Şubat ayında çok son derece soğuk bir Şubat ayı yaşanıyordu Van'da 90'lı yıllarda. Cumartesi pazar dershanelerde çalışıyorum. Akşamleyin işim bitti, evime gidiyorum. Son derece soğuk. Yer demir gök bakır derler ya öyle. Nefesim buharlaşıyor ağzımdan. Hızlı hızlı evime giderken bir dostumla karşılaştım. Hal hatır işte. Adet yerini bulsun diye. Kısa sürdü. Hemen geçtim. Bir büfeden bir şeyler aldım. Köşeyi döndüm evime doğru gidecekken birdenbire önümde müthiş bir patlama oldu. İlk aklıma gelen bomba. O zamanki hadiseler içinde. Bomba sandım. Meğerse 5. kattan buz kütleleri düşmüş. Tam önüme adımımı atacağım yere. Bana taraf koştular birkaç kişi. Kalktım. Yani hala bomba zannediyoruz. Herkes öyle zannediyor. Öyle bir patlama oldu. Üstüme başıma baktım. Bir şey yok. Bomba değil. Anladık ki yukarıdan buz kütleleri düşmüş. Sonra çok düşündüm bu olayı. O soğukta hızlı evime gelirken birisiyle karşılaşmış olmam, hal hatır sormam ve bir büfeye uğramış olmam beni birkaç saniye geciktirmiş. Tabii. Geciktirince de
10 santimlik farkla şu anda karşınızda hayatta bulunuyorum. Yoksa tam kafama nişan alınmış gibi 5. kattan sarkıtlar böyle saplanıp kalacaktı. 10 dakika fark. Ne kadar basit vesilelerle korunuyoruz. Sonradan anlaşılıyor. Kim bilir annemin hangi duasıydı ya da hangi sadakaydı. O 10 santimi bana sağladı ki geciktim ve önüme düştü, kafama düşmedi. Eşya ve hadiselerin birbirine zincirlenmesi o kadar girifttir ki bize teslimiyet ve tevekkülden başka bir şey düşmüyor. Her şeyi anlamamıza zaten imkan yok. Fakat sebepler bağlamında birbirine zincirliyor ve ortaya çıkan manzara en güzel manzara. Biliyorsunuz ki bunu o yapar ve en güzelini yapmıştır. Hamdolsun ki böyle olmuş. Eyvallah üstadım. Ağzınıza sağlık. Yine gazellerden devam edelim. Beli isimli bir mahlaslı bir şairimiz. Kendi kendiye gelir, kısmet olunca devlet, vaktini gözlemeyen yok yere kavgaya düşer diyor hocam. Evet. Vaktini gözlemek ne demek hocam? Vaktini gözlemek, tevekkül etmek. Vaktinin hayırlısını o bilir. İsterse hemen verir. İsterse bekletir, daha yararlı, daha muhtaç olacağın zamanda. İsterse ebediyen verir. Vakti budur. Vereceğini biliyorsun. Seni duyduğunu biliyorsun. Duaları kabul etmek gibi bir hasleti olduğunu, özelliği olduğunu biliyorsun. Artık otur bekle, kanaat et. Öyle yaramaz şımarık çocuklar gibi ayaklarını yere vura vura hemen isteme. Ve kânel insanu acûlâ ayet. İnsan acelecidir. Hemen isteme, adabı bozarsın. İstedin, duydu. Artık bekle. Ne zaman, nasıl takdir edeceğine o karar verecek. Yoksa o zaten gelir. Vaktini bekle. Nasıl olsa ki gelecek, ayağına gelecek. O takdir etmişse onun vermesine kim mani olabilir? Allah'ın veriyor olmasını kim geri çevirebilir? Verecektir. Eyvallah. Şimdi biraz bahsi değiştirelim hocam. Şiirden, sanattan, gazelden behresi olmak diye bir şey var. Yani bunlar da bir nasiptir şüphesiz. Hamdullah Hamdi şöyle ifade ediyor. Nasibi olmayan şevki ezelden, kaçan hazzeyle şiiru gazelden. Biraz izah alabilir miyiz? Büyük bir hakikat evet, değil mi hocam? Hamdi'yi bir tanıyalım evvela. Evet. Hamdullah Hamdi meşhur Akşemseddin'in 7 evladının en küçüğüdür. Babası Akşemseddin. Fatih'in mürşidi Akşemseddin var ya. Evet. 7 oğlu vardı. En küçüğü Hamdullah Hamdi'dir. 15. yüzyıl edebiyatımızda ilk Osmanlı sahasındaki ilk hamse şairidir. Hamse nedir efendim? 5 mesnevi divan şairi ömrü boyunca 5 mesnevi kaleme alırsa sahibi hamse olur. Bu bir rütbedir. Oldukça büyük. Yani 5 roman yazmış olur. Evet. Romanı şiirle yazacak. Bütün Türk edebiyatında ilk hamse şairi malum Alişir Nevai'dir. Osmanlı sahasında bizim divan edebiyatımızda ilk hamse şairi ise Hamdullah Hamdi'dir. Evet. Ve hamsesinin baş eseri de Yusuf-u Züleyha'dır. Yani yüzüğün ana taşıdır. Diğerleri etrafındaki taşlar. Yusuf-u Züleyha malum Hazreti Yusuf kıssası. Hamdullah Hamdi'ye gelinceye kadar divan şairleri tek kahramanlı peygamber kıssası olarak bunu anlatmışlar. İlk defa Hamdullah Hamdi çifte kahramanlı bir aşk hikayesi olarak tam da modern romana uygun bir şekilde 5000 küsur beytle yazmış. Maşallah. Özellikle Hazreti Yakup'un evlatlarından gördüğü cevr-i cefa, Hazreti Yusuf'un abilerinden gördüğü haksızlıklar çok canlı surette tasvir edilir. Çünkü babası Akşemseddin'in vefatından sonra 7 abisinden zulüm görmüştür Hamdullah Hamdi. Adeta kendini Yusuf yerine koyar ve çok canlı anlatır bunları. Kandesin ey peder kande diye başlar. Babası ölmüş ya. Aslında kendi babasına söylüyor. Ancak Yusuf'un ağzından konuşuyor. Kandesin ey peder kande, nuri diden ne eder kande diye beyitleri vardır. Hamdullah Hamdi tabi babasının terbiyesinde çok muazzam bir tasavvufi donanımla da yetişmiştir. Çok mükemmel şiirleri vardır ama bahtsızlığı 15. yüzyılda gelmiş olmasıdır. Çünkü 16. yüzyıl muhteşem dönemdir, kendisi gölgede kalacaktır. Daha sonra çok büyük mesnevi şairleri gelecektir. Hamdi'nin hoşuma giden bir beyti var, didaktik bir edayla söylüyor. Diyor ki, yaşı çok olsa ademin hezer et, yaşına bakma, işine nazar et. Güzel. Bir adam çok ağlıyorsa riyakardır. Ondan kaç. Yaşına bakma, işine nazar et. Gözyaşının özellikle karşıdakini etkilemek için düğmeye basılır gibi hemen akıtılmasındaki kötü niyet hakikaten feci bir şeydir. Ondan kaç diyor. Yaşına bakma,
işine nazar et. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bile hayatı boyunca 4 kez ağlamış olduğu rivayet edilir. Öyle her konuşmasında dövüne dövüne ağlamazdı. Yaşına bakma, işine nazar et. Hamdullah Hamdi ta 15. yüzyıldan bizi uyarıyor. Eyvallah. Eyvallah efendim. Ağzınıza sağlık. Yine La Edri ile devam edelim. Hamdullah Hamdi'nin o beytine yalnız gelemedim ve Evet. unuttum. Nasibi olmayan şevki ezelden, kaçan Heh, hazzeyle gene ya var. şiir gazelden. Çok büyük şair. Evet. Ve divan edebiyatında, divan edebiyatı nazım türlerinin her biri bazı milletlerde ön plana çıkmıştır. O milletin damak zevkine, kültürüne, dil yapısına bağlı olarak bazı milletlerde bazı türler fazlaca tutulmuştur. Mesela kaside dendi mi Araplar akla gelir. Kasidenin en güzelini onlar söylüyor. Dilleri buna uygun, kültürleri buna uygun. Mesnevi dendi mi İran, Fars, hayal alemi, Sasani, Medler günümüze kadar. Mesnevi'nin en güzeli onlar söylüyor, en büyük mesnevi şairler oradan çıkmış. Gazel dendi mi biz. Gazel de bize mahsus. Kısa oluşu, ezberde rahat kalışı, bestelenmeye müsait oluşu ve hemen her konuda kaleme alınabilmesi gibi özellikler gazelin bizim toplumumuzda çok fazla tutulmasına yol açmıştır. Bizim divan edebiyatımızda bir şairin gazel yazmasıyla anlaşılır ne kadar şair olduğu. Evet. Hamdullah Hamdi işte Şevki Ezel'den haberi yoksa ne anlar gazelden diyor, uzaktır gazelden. Fuzuli ne diyor? Gazel artırır şairin şöhretin. Gazel bildirir nazımın kudretin. Gazelsiz gazal saydı asan değil. Gazel münkiri ehli irfan değil. Bu da Fuzuli'nin en büyük Eyvallah, gazel şairi eyvallah. Fuzuli. Gazeli inkar eden, kadrini bilmeyen ehli irfan değil diyor. Bizim toplumumuzda bir şairin şairlik kapasitesi ve çapı gazelle mümkündür. Eyvallah. Gazel olmadan hiçbir şey olmaz. Eyvallah. Gelin ey ehli şiir, biz de gazel söyleyelim ve de baki ve fuzulice güzel söyleyelim diye bir gazelimde başlamıştım. Unuttum işte. Kendi şiirlerim aklıma gelmiyor. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. La Edri'den devam edelim. Hakimi hükmü ezel infaz için takdirini selbeder erbabı aklın re'yini tedbirini. Evet. Yine muazzam bir beyt hocam. Biraz Muazzam izah hakikaten. alabilir miyiz? Akıl iflasta. Kalem suspus olup acz ile lal. Edemez dil aşkını şerhü beyan, söz ile muhal. Nasıl anlatmalı gelmez hele teşbihe bu hal. Seni sevmek, seni sevmek. Ne şeker böyle ne bal. Kimin de efendim bu şiir? Fakirindir efendim. Efendim, kul aklı, tabii akıl çok büyük nimet. Her şeyi çözebileceğine inanıyoruz. Böyle bir itminan da bize verilmiş. Akıl her şeyin mutlak ölçüsü güzel ama bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra akıl da yaratılan bir şey. Tabii. Akıl da bir mahluk, onun da bir sınırı var. Kul aklına göre bin bir tedbir alırsınız ama ezel hükmü kendi icraatını ortaya koyar, akıl iflas eder. Kendi icraatını ortaya koyar. Meğerse aklın da ötesinde bir yüce akıl var. Aklın da üstünde bir akıl var. Akıl onun etrafında pervane. Bunu anlarsınız. Kul istediği kadar tedbir etsin. Etmek gerekir. Etmemizi Allah emrediyor. Bu dünyanın kanunu böyle ayarlamıştır. Tedbirsiz bir şey yok. Ama bil ki o çok güvendiğin tedbirinin üstünde de takdir vardır. Eyvallah. Bu ölçüyü, bu muvazeneyi kader bahsinde hiç elden kaçırmamak gerekiyor. Elden gelen tedbir alınır. Ondan sonra Allah'tan beklenir. Hatta bunun fıkrasını da anlatırlar. Geliyor Sufi'nin birisi. Hazreti Şeyh efendim siz Allah'ın veli kulusunuz. Dua edin bir evladım olsun. Ediyor. Tekrar evladın olmadı efendim. Olmadı efendim. Evladım niye olmadı filan. Bir araştırıyor ki adam bekar. Tedbir alınmadan, şartlar oluşturulmadan kuru kuruya istemekle Allah vermez. Allah'ın dediği sebepler oluşturulacak. Ondan sonra Allah'tan bekleyeceksin. Eyvallah. Bir de takdir tedbiri bozar diye bir atasözümüz Evet. var değil mi hocam? Evet. Aynı şeyi anlatıyor sanki. Kul yetem der murade, olmaz takdirden ziyade. Şimdi bir benzerini soracaktım hocam. Size getirdiğiniz sözü. Diyor ki nedenli cehd edersen bir murada nasip olmaz mukadderden ziyade. Ziyade, murade, ziyade. Yine aynı şey değil mi? Evet, La Edri'den. Yani ne kadar istersen iste, senin isteğini çevreleyen bir irade var. Seni istettiren de o. Onun vermesinden 1 santim ne fazla ne eksik olur. Seni istettiren de zaten olur.
Kurul yetem der murada. Bir murad için uğraşır, çırpınır, didinir. Ama Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Onun bir santim dışına çıkamaz. Eyvallah. Yani kula düşen vazife, yapması gereken Bunları şeyi bilmek yapmak ve elinden geleni ama yapmak. sonuçla çok da ilgilenmemek belki. Elbette, yani, değil mi? elbette. Yani zaferle değil, seferle mükelleftir. Zaferi o isterse verir, isterse vermez. Eyvallah. Fuzuli ile devam edelim hocam. Söz Fuzuli'ye gelince yine Evet. farklı bir eda hemen. Her ne kim takdirdir, tağyir bulmaz ey gönül. Levh-i takdirin hatı hergiz bozulmaz ey gönül. Ey gönül. Evet. Yine aynı şeyi söylüyor sanki hocam. Evet. Onun yazdığını değiştirmek mümkün değil, o değiştirir. O yapar. Hepsi takdirden ibarettir. Öyleyse o takdirin ihtişamına karşı hayran olmaktan başka bir şey elimizde gelmez. Hele itiraz etmek haddimiz değil. Haddimiz değil. Hani şuna benzer. Derler ki Mimar Sinan meşhur Süleymaniye'yi inşa ettiği zaman bir şehir efsanesi ortaya çıkmış. Bir çocuğun birisi göz yanılması olarak filan minare eğri. Demiş ya, yayılmış bir ortalığa. Aman ya Rabbi, herkes iyi ama filan minare eğri. Bir kere laf çıkmış ya ortaya. Fakat Mimar Sinan akıllı adam. Araştırıyor, bu söz kimden çıktı? Filan çocuktan. Çağırıyor çocuğu. Gel evladım, hangi minare eğri? İşte şu, biraz bana eğri gibi görünüyor. Aslında minare eğri filan değil. Ama bir kere bu laf çıkmış. Delinin biri kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz ya. Herkes o söylentiye uyarak eğri olduğunu sanıyor. Psikolojik bir durum. Mimar Sinan bunu giderebilmek için halat bağlatıyor o minareye ve güya çekmekle minare düzelir mi? Çektiriyor, çocuğu diyor bak düzeldi mi? Çocuk diyor biraz daha. Şimdi düzeldi. Bu defa herkes minarenin düzelmiş olduğuna inanıyor. Aslında minare ne eğriydi ne de düzeltildi. Eyvallah. Aynı şekilde kaderin hiç değişmeyecek çizgilerine karşı bizim itirazlarımız, vehimlerimiz, dayanıksızlığımız hiçbir şey yapmaz. Kader hükmünü sürer. Öyleyse yapılacak olan şey o ihtişama hayran kalmak ve beklemektir. Yani tren ne kadar cüsseli olursa olsun o rayın dışına çıkamıyor. Ray nereye giderse tren oraya gidecektir. Öyleyse trenden korkmanın bir anlamı yok. Gelir üzerimden geçer diye korkma. O ray nereye giderse oradan gidiyor o. Onun dışına çıkamaz. Eyvallah. Yine La Edir'den son bir beyt okuyayım. Bir iki cümleyle izah edelim ve programımızı kapatalım. Tali'in olmayacak burcu saadette kavi, senevi mansıp ile besleyemezsin senevi diyor hocam. Evet, evet. Tali'in olmayacak burcu saadette kavi, senevi mansıp ile besleyemezsin senevi. Bir iki cümleyle izah alalım. Efendim talih doğuş demek. Tulu'dan geliyor. Bunlar yüzyıllar içinde kültürümüzde beliren bir takım edebi mevhumlardır ve gerçekleri yoktur. Eyvallah. Kader vardır. Kader varsa şans diye bir şey yok. Her şey hesap iledir, kitap iledir, ayarlanmıştır. Şans rastlantı demek. Tesadüf diye bir şey yoktur. Peki yok ise niye bu kadar biz bunu felek diyoruz, şans diyoruz, talih diyoruz filan? Niye bunları söylüyoruz? Bunlar kaderin ihtişamına karşı itiraz eder gibi olmamak için uydurduğumuz günah keçileridir, kum torbalarıdır, şamar olanlardır. Bunlara kızıyoruz. Yoksa kadere kızacağız. Aynı şekilde işte talihin burcu saadette değilse diyor, boş yere uğraşma. Evet. Aslında söylemek istediği şudur. Allah vermemişse Allah'tan zorla bir şey alamazsın. Vermemesi senin için hayırlıdır. Bunu kabullen. Evet. Demek istediği budur. Yani bir yıllık bir geçim temin edebilecek bir şey olsa bile Allah nasip etmediyse o geçimi sağlayamaz. Evet. Eyvallah üstadım. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkürler Çok teşekkür efendim. ederim. Allah razı olsun. Efendim Altındağ Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ankara Mevlevi Hanesi'nden yapmış olduğumuz edebinin sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Programımızı güzel bir beytle bitirelim inşallah. Ne lazımdır sana gezmek Semerkand'ı, Buhara'yı, sana taksim olan kısmet gelir arayı arayı. Hoşça bakın muhterem zatınız efendim.